İyi fotoğraflar çekebilmek için böyle fotoğraf makinelerine ihtiyacımız mı var? Yoksa ortalama bir cep telefonuyla da profesyonel fotoğraflar çekebilir miyiz? Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gördüğümüz kadrajları hem fotoğraf makinesiyle hem de cep telefonuyla fotoğraflayacağız. Bu sayede cep telefonlarıyla da profesyonel fotoğraflar üretebiliyor muyuz bunu göreceğiz. İlk kadrajımızın önündeyiz zaten. Bu gibi yerleri hem cep telefonumla hem de fotoğraf makinesiyle fotoğraflayacağım. Ekranda gördüğünüz fotoğraflar sayesinde de cep telefonları fotoğraf çekmek konusunda ne kadar yeterli kararı size bırakacağız. Videoya devam etmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Bu fotoğraf makineleriyle cep telefonları arasında bir karşılaştırma videosu değil. Çünkü hepsinin dezavantajı ve avantajları var. Biz sadece bu videoda iyi fotoğraf çekmek isteyen insanların da cep telefonlarıyla çıktıkları zaman profesyonel fotoğraflar üretebilirler mi bunu görmek istiyoruz. Kendimi tanıtmam gerekirse ben uzun süredir fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Yani çektiğimiz fotoğrafları üretmek için böyle ağır makineler ve ağır çantalarla gezmek zorundayız. Ama günlük hayatında sadece güzel fotoğraflar çekmek isteyen insanlar da bu fotoğraf makinelerine ihtiyaç duyuyorlar mı? İşte bu videoda bunu göreceğiz. Çok vakit kaybetmeden çekimlere devam edelim. Bu videoda göreceğiniz fotoğraflar Antalya'nın en çok fotoğrafı çekilen yerlerde diyebiliriz. Şimdi ise Antalya'nın kale içine yukarıdan bir bakış atacağız. Evet, bugün kullandığım fotoğraf makinesi full frame bir DSLR fotoğraf makinesi. Üstünde kullandığımız lens ise genelde en çok kullanılan lens olan 24-70 mm odak uzaklığına sahip bir lens. Niye bu lens seçtim? Çünkü bu lensin sunduğu açı cep telefonlarımızın fotoğraf makinelerinde sunulan açıyla hemen hemen aynı. Evet, şu bilgiyi vermeliyim. Bu çektiğimiz fotoğrafların hiçbirinde HDR özelliği kullanılmadı. Çünkü bazı fotoğraf makinelerinde ve bazı telefonlarda bulunan HDR özelliği aslında fotoğrafla ilgili değil, bir yazılımla ilgili bir mesele. Bu yüzden fotoğraflara daha adil bakabilmemiz için iki cihazda da HDR özelliğini kullanmadık. Telefonlarla fotoğraf makinelerini karşılaştıracak olursak, telefonların bir özelliği fotoğraf makinelerinin önüne geçiyor. Örneğin biz fotoğraf makinelerimizde geniş açıya veya daha dar açıya ihtiyaç duyduğumuz anda ağır lensler taşımak ve bunları değiştirmek zorundayız. Günümüzde çoğu telefonda bulunan çok lensli sistemler bu imkanı tek tuşa düşürmüş durumda. Örneğin şu an durduğum yeri hiç değiştirmeden İlk olarak fotoğraf makinemle sonra cep telefonumun geniş açı ayarıyla fotoğraf çekeceğim ve siz de aradaki açı farkını göreceksiniz. Söz konusu fotoğrafta yakınlaşmak olduğu zaman fotoğraf makineleri telefonların bir hali önüne geçer. Bunun nedeni şu. Bildiğiniz gibi bu videoda bahsettiğimiz orta düzey telefonların çoğunda optik yakınlaşma özelliği yoktur.
Bu telefonlarda fotoğraf çekerken sadece kırpma gerçekleştirilir. Bu da sizin görüntünüzde kayıp yaşamanıza neden olur. Ama fotoğraf makineleri bu zoom işlemini tamamen optik elemanlarla gerçekleştirdiği için görüntüde herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Neyse, sözü daha fazla uzatmayayım ve çekime devam edeyim. Yerimi hiç değiştirmeden bir konuya daha değineceğim. Fotoğraf makinemizde bir panoramik fotoğraf elde etmek istersek önce parça parça fotoğraflar çekip bunu fotomontaj tekniğiyle bir yazılımla birleştirmemiz gerekiyor. Ama telefonların çoğunda bulunan panoramik fotoğraf özelliği bunu çok kolay hale getiriyor. Son yıllarda üretilen çoğu telefonda var olan portre, canlı odak veya odak modu gibi birçok mod var. Bu modlar arka planı bir yazılım sayesinde fulllaştırmaya yarıyor. Fakat bu modun bir dezavantajı var. Yazılım iyi çalışmadığı takdirde çoğu zaman fotoğraftaki detayların yanlış şekilde kaybolmasına neden oluyor. Fakat fotoğraf makinesindeki netlik ve flurluk tamamen optik elemanlara bağlı olduğu için gördüğünüz netsizlikler veya net alanlar tamamen sizin lens ve ayarlarınızla ilgili oluyor. Size şaşıracağınız bir şey söyleyeyim mi? Örneğin ufacık bir çiçeği makro olarak çekmek istiyorsanız ve elinizde profesyonel olarak üretilmiş bir makro lens yoksa standart bir fotoğraf makinesinin lensine göre telefonunuz daha avantajlı kalacak. Evet, bugün pek çok çeşit fotoğraf çektim. Makrosundan panoramasına, mimarisinden geniş açısına kadar. Bu fotoğrafların ortak bir özelliği vardı. Elinde telefonu veya fotoğraf makinesi olan hemen hemen herkesin çekebileceği fotoğraflar çekmeye çalıştım bugün. Çünkü bu videoda elinde fotoğraf makinesi veya telefonu olan insanların dışarı çıktıklarında yaşayacakları artı ve eksileri sizlere göstermek istedim. Eğer benim nasıl fotoğraflar çektiğimi merak ediyorsanız sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Lafı çok uzatmadan videoyu kapatalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, bana destek olmak istiyorsanız da abone ol butonuna basabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.